Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile tekrardan sizlerleyiz. Bugün arkadaşlar ittifak hesaplaşması ve Tundra Ticaret Yolu etkinliğinden bahsedeceğiz ve detayları size anlatacağız. Yanımda Serhat var. Merhaba Serhat. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci günden çekiyoruz videoyu. İlk gün biz de öğrenme aşamasındaydık. Biliyorsunuz tüm etkinliklerde tüm taktikleri, stratejileri detaylıca öğrendikten sonra size videolar çekiyoruz. Doğru bilgiler verebilmek adına. Serhat istersen ittifak hesaplaşması ile başlayalım. Başlayalım. İttifak hesaplaşması kısmında normal arkadaşlar bildiğiniz gibi hemen hemen her etkinlikte bir işte SVS hazırlığı gibi, buz alanı gibi bir haftalık puan aşaması oluyor. Bunda da öyle yapmışlar. Her günde farklı bir ittifakla eşleşip o günün puanlarıyla aşağıdaki görevlerle puan toplayıp günü kazanmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bu günlük görevler dışında Tundra Ticaret Yolu'ndaki kamyon yağmalamalarından kendi kamyonumuzdan aldığımız puanlar da buraya sayılıyor. Aşağıda gördüğünüz üzere zaten. Şey soracağım. Her gün farklı bir ittifakla mı karşılaşıyoruz? Ona öyle dedim de onu ben de bilmiyorum. Bir bakayım Yok, hemen bizim dünkü. dün de biz bu Evet 657'den evet, aynıymış. aynı. Evet. Zaten görevlerin her biri her gün yazıyor. Yani şunu söyleyeyim, özellikle bir şeye harcamanıza gerek yok. Çok minimal harcamayla günlük ödülleri doldurabiliyorsunuz. Zaten günlük kamyonlarınız sizin bu 70 bine 80 bine kadar sizin puanlarınızı dolduracak. Onun üstüne sadece 125 bine tamamlamanız lazım. Bunu ilk gün kaynak toplayarak doldurduk mesela. Diğer günler farklı farklı mümkün olduğunca az harcama yaparak doldurabileceğiniz görevler olacak. Onlarla doldurabilirsiniz. Kesinlikle. Ödüller kısmına geliyorum. Ödüllerdeki bu kazanan ittifak ödülleri bu günlük olarak veriliyor burada gördüğünüz kısımlar. Kazanan ittifak burada 2000 özlü tarafı alıyor. Bir de haftalık ödüller var. Yıldız ödülleri, sıralama Şunu ödülleri hemen vesaire göstereyim falan filan. istersen. Biz dün kazanmıştık. Burada gelmiş. Hemen Evet. topluyorum. Bu günlük ödül. Kazandığımız için o eşleşmeyi. Tekrardan devam ediyorum. Yıldız ödüllerine geldim. Bu yıldız ödülleri de ittifakın yıldız derecesine göre yıldız topluyoruz çünkü bu günlerle bildiğim kadarıyla veya toplamda kazandığımız yıldızlara göre artık etkinliği kazanınca mı vesaire. Buna göre ittifakınızın yıldız derecesine göre size ödül veriyor ayrıca. Ama burası zaten genel ittifak ödülleri ve asıl önemli olan zaten burada sıralama ödüllerimiz. Sıralama ödülleri biraz daha tartışmaya açık. Bu Onlar en da burada. sağdaki. Evet. Biz buranın üstüne çok gidilmesinin aslında normal free to play yani ücretsiz veya çok düşük miktarda yatırım yapan oyuncular için burada sıralama yapmanın çok mantıklı olduğunu düşünmedik. Çünkü verdiği özellik çok da iyi değil. Verdiği ödüller öyle diyeyim harcadığınız şeylere nazaran burada sıralama yapmaya çalışırsanız. Ama tabii ki yani yapabiliyorsanız yapmanızda fayda var her zaman. Kesinlikle kazanabiliyorsanız kazanın. Ama onun dışında ya puanınıza bakın arkadaşlar. Birinci olabiliyorsanız zaten 300 bin kişisel puana geldikten sonra sizi sıralamaya sokmaya başlıyor. Ben şu an 17. sıradayım ve bu kendi ittifak sıralaması diyebiliyorum, değil mi? Evet evet, her ittifakın içinde yani diğer şeyler Evet. karşıdaki ittifak dahil değil. Buradaki ödüller de arkadaşlar tüm günler bittikten sonra yani 6. gün bittikten sonra ödül dağıtılıyor size. Ya evet, onlar günlük ödül olmadığı için zaten miktar yeterince iyi değil diyoruz. Haftalığa o kadar ödül tartışmaya açık. Kesinlikle. Ben çok az bir ateş kristali kullanayım. Ondan sonra istersen Tundra ticaret yoluna geçelim. Tabii ki. Hemen şöyle çifte mesai basamıyorum. Gerek yok, beklemeyeceğim. Tamam. Tek seferde tamamladık. Bu kutulardan ayrıca bize kamyonları yağmalamak için gereken kuponlardan da veriyor. Yağmalamak için gereken demeyeyim de sayfanızda düzgün kamyon yoksa o sayfaları pardon kendi kamyonunuzu yollarken düzgün SSR kamyon getiremiyorsanız bunlarla yenileyebiliyorsunuz orayı. Şimdi oraya E, gelince anlatalım istersen buraya. Tabii ki. Tunda ticaret yoluna gelelim. Tamamdır. Burada en başta kendi kamyonlarınızı yolluyorsunuz. Burada mümkün olduğunca iyi ödüller yolluyorsunuz. SR veya SSR kamyon gerek. Bir tanesine tıkla çağrı mesela. Tamamdır. Şimdi burada SR bir kamyon var ama bunun ödülleri çok iyi değil.
Burada Evet. SR olduğu için direkt SSR almaya da çalışmanıza gerek yok. Verdiği ödüllere bakın. Mesela Çağrı bunu yenileyebilir misin? Çok kötü bir kamyon çünkü. Tabii. Mesela burada şimdi 6 tane cilanız var. Ama bu 6 tane cila, şimdi bunları siz 3 saat 4 saat arası bir süreyle 3 saat 31 dakika yazıyor mesela yukarıda. Bu kadar süre yağmaya açık şekilde göndereceksiniz. O yüzden ben şöyle bir öneride bulunacağım. Burada en azından 2-3 tane sekmede güzel ödül olan bir kamyon bulursanız, mesela birinin miktarının çok iyi olması önemli değil. Çünkü mesela biz mesela bu kamyonu yolluyoruz. Yolladığımız anda birisi gelip yağmalayıp aradan sadece 6 cilayı alırsa alacağımız başka hiçbir ödül kalmıyor. Kesinlikle. İstersen ben bunları bir yenileyim. Haklarımı kullanayım. Tabii ki. Ondan sonra devam edelim. Bayağı şanslısın bugün. Bugün evet. Tamam. Ama kötü geldi sanki. Çok kötü, çok kötü. Yenile bence direkt hatta. İstiyorsan bir önce diğer taraftaki ücretsiz hakkını Bu yenile. nasıl? Buna yollanabilir duruma göre. Çünkü 3 tane XP vidası da güzel. Tamam. Ya ben burada elması kullanmayı Word buluyorum en azından şimdilik. Çünkü e, bu kullandığım elmasla ben buradan alacağım ödülleri alamam normalde. Burası güzel mesela. Evet. Kötü Ya değil. şunları mesela şu harcadığım 1000 elmasla ya da 500 elmasla alamazdım. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Mesela kamyonunuzu seçtiniz, yollayacaksınız. Günde bir kere, eğer çok iyi böyle çok güzel ödülleri olan bir kamyon bulduysanız, bunu, çünkü kamyon yağmalama durumu şu şekilde oluyor. Siz en güçlü intikalinizle yolluyorsunuz mesela. İntikalinizin belli bir gücü var. Çağrı orada e, yardımcı ekiplere tıklar mısın sağ Tabii bir alttan? saniye. Bu Mesela benim burası kendi olur. intikalim gücü. 202 milyon mesela Çağrı'nın birinci intikalinin gücü var. Şimdi 202 milyon Çağrı bu intikalini yolluyor. Daha güçlü bir intikali olan bir kişi gelip sizin bu intikalinizi yağmalayabilir. Yağmalaması için savaşı kazanması gerek. Öyle diyeyim. Kesinlikle. Dolayısıyla çok iyi bir ödül varsa günde bir kere yardımcı ekip hakkınız var. Orayı açabilir misin Çağrı? Tabii şurada yardımcı ekiplere basıyorum. Yardımcı ekiplerden günde bir kere ittifakınızdaki sizden daha güçlü birinin intikalini seçip göndererek sizin kamyonunuzu o intikalle gönderebiliyorsunuz. Kendiniz de aynı zamanda yardımlarım kısmına gelir misin Çağrı? Tabii. Kendiniz de aynı zamanda bir tane intikalinizi yardım ayarlıyorsunuz. Eğer mesela birisi sizin intikalinizle yardımınızı alıp birisi sizin intikalinizle gönderirse, size yardım ettiğiniz için bir saat hızlandırma gibi minimal ödüller verir. O zaman ben şurada mesela hangisine yollayayım? Bunun ödülleri daha iyi. Ya hesaba Burada göre değişir tabii ki o. Sen tam bunu seçiyorsan. burada bunu şey yapıyorum. Seçtik ve şu an eşlikçi dediğimizde bizim normal intikalimiz yerine bu gidecek. Tamam bu gitti. 3 Tıklarsan saat göreceksin. 4 dakika. Tıkla üstüne mesela onun bir. Tamamdır. Alt tarafta bakın, altta Killer Virus yazıyor gördüğünüz üzere. Evet. Onun intikaliyle gittik çünkü. Bu ikinciye Ayrıca de ben evet. işte ona geleceğim. Şeyi önermiyorum. Arkadaşlar aynı zamanda şu an mesela biz bir tane yardım aldığımız için ikinci intikali yollayabiliriz ama normalde sadece birinci intikalinizle süresi bittiğinde tekrar yollayın. İki intikal aynı anda yollamanızı önermiyorum yardımsanız. Çünkü sizin ikinci koyacağınız intikal daha güçsüz olacağı için daha kolay yağmalanabilir olacak. O yüzden süresinin bitmesini bekleyin. 3-4 saat arası sürüyor dediğim gibi. Ondan sonra tekrar birinci intikalinizle yollayın. Evet, zaten günde 4 tane hakkımız olduğu için arkadaşlar 3 saat sürdüğü için her türlü bir gün içinde bitirebiliyorsanız ha, bir tane yardım alırsınız oyundaki ittifaktaki en güçlü oyuncudan. Diğer üçünü de sırayla gönderirsiniz. Her seferinde yani tek seferde şey yapabilirsiniz. Hatta sen şu an o kamyona da kendi intikalini yollayabilirsin Çağrı. Zaten Evet, yardım hakkını kullandın çünkü. kesinlikle. Bunlar yenilendikten sonra süresi dolduktan sonra ben ikisine 2 tane hakkım kaldı ama ikisini birden göndermeyeceğim. Önce tek intikalim güçlü olanı göndereceğim. O geldikten sonra tekrar bunu göndereceğim. Yani Serhat'ın tam olarak anlatmak istediği bu aslında. Tabii ki. Ee, Ee, Yağma Yağmalama kısmına kısmına geçelim geçelim. istersen. Tamam, burada geçmişteki şeyleri falan görüyoruz arkadaşlar. Aldığımız ödülleri. Dün ben bunları aldım mesela 4 intikalden. Bunlar da yağmalananlar. Aşağıda Bakın yağmalanan mesela şey oluyor, çarpı Şaman'ın bir oluyor. intikali yağmalanmış, Çağrı'nın bir intikali ve Evet, şanslıymış. Büyük ödülleri alamamışlar içeriden. Sadece küçük kesinlikle. ödüller yağmalanmış. Burada da yağma geçmiş var. Orayı daha sonra göstereyim. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu yağma sayfasında her zaman 8 tane farklı kamyon görüyor oluyorsunuz. Bu kamyonlardan bir ya da ikisi ittifak hesaplaşmasında eşleştiğiniz ittifakın kamyonu oluyor.
Siz normal bir kamyon yağmalarsanız ittifak hesaplaşmasında eşleştiğiniz ittifaka karşı puan yapmamış oluyorsunuz. Aslında burada dolayısıyla eğer orada sıralama yapmaya çalışıyorsanız eee, karşı ittifakın adının yazılı olduğu kamyonu yağmalamak daha doğru. Yani benimki bu. Evet ve çok da kötü bir kamyon değil ama şeyi hesap etmeye çalışın. Dediğim gibi birden fazla güzel ödül olmasına dikkat edin. Çünkü yağma dediğinizde tüm ödülleri almıyorsunuz. Aradan rastgele veriyor. Evet. Bir kamyon iki kere yağmalanabiliyor. Ard arda iki kere de yağmalayabilirsiniz. Ama onu da şöyle yapın. Bir kere yağmaladınız ve aldığınız ödülden memnun kalmadınız. Ona göre tekrar yağmalayın. Veya bir kere yağmaladınız. Mesela ateş kristalini almak istiyorsunuz. Onu aldınız. Tekrardan yağmalamayın. Başka bir kamyona gidin. Onun dışında hiç kamyon bulamadınız. Sağ üstten sürekli yenileyin. Ayrıca burada şeylere de bakabilirsiniz dediğim gibi. Sadece SSR'lar değil. Bazı SR kamyonlarda nadir olsa da ard arda çok güzel ödüller olabiliyor. Şu an çağrıya gelenler bayağı kötü. Evet. Ha, bu arada Ee, Serhat şeyi de ekleyeceğim. Mesela şu üstünde kırmızı yananlar yağmalanmış oluyor arkadaşlar, değil mi? o bir kere Evet. yağmalanmış. Üstünde bir tane kırmızı nokta var. Evet. İkinci nokta olduğunda ikinci kere yağmalandığını görebiliyorsun. Evet, bu da bir kere yağmalanmış ve ödülleri de biraz vermiş. Ee, Yağmalarken de şeye dikkat edin arkadaşlar. Hemen altında kamyona tıkladığınız zaman orada kamyonun intikal gücü yazıyor zaten. Mesela Çağrı'nınki 200 milyondu. Bu 146 milyonluk bir kamyon. Çağrı burayı yağmalayabilir şu ben an burayı o zaman istese. yağmalayayım. Buranın ödüllerini beğendim çünkü. Göster tabii ki. Yağmalamaya Umarım, bastığımızda umarım o vidaların hepsini alabilirsin. umarım bakalım. Çok Bir kötü. tanesini alabildik. Kötü oldu evet. Detaylara bakıyoruz arkadaşlar. Burada da sağ altta basarsak raporu görebiliyoruz. Ee, Yağma mantığının nasıl işlediğini anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bu çok da o kadar zor bir etkinlik değil zaten. Sadece dediğim gibi şeye dikkat edin. Yağmadan sonra sürekli aldığınız ödüle dikkat edin. Hala almak istediğinizi alamadıysanız, o kamyonun ikinci yağma hakkı varsa Var. ona göre tekrar yapabilirsiniz. Ha, bu bir Ne oldu? kere Senden önce benden önce bir kere yağmalandığı için tekrar yağmalayamıyorum. Tam evet olarak bak senin iki anlattığın tane gibi. kırmızı nokta oldu üstünde zaten. Evet. Şuna bakalım. Ee, bu pek hoş değil ya Serhat. Yok yok değil güzel değil. Yeniliyorum. Çağrı Aynısı şu an geldi. sadece şeyleri yapıyor. Eşleştiği ittifaktakileri görüyor. Bu yenilemeleri sürekli yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Sadece işte bazen kamyon kalmadığında sürekli aynı kamyonları vermeye devam ediyor. Dolayısıyla eğer kamyon bulamazsanız zaten günlük 4 yağmanız var. Hani hepsini bir anda yapmaya çalışmayın. Kamyonlar 3 saat 4 saat boyunca gittiği için insanlar tekrardan yolladığında kamyonlar yenilenecek. O zaman tekrardan yenileyip güzel kamyonlar bulabilirsiniz. Serhat şuna ne diyorsun? Buna. Bu güzelmiş aslında da. Deneyelim şansımıza. Birer Bir tane tane alıyorum buldum. Güzel. ya. Biraz tatsız. İşte ya şey yapıyor. Önce gri ödülleri veriyor. İşte sarılara morlara falan çok bir bir verdiği için. Evet. Kalan ödülleri kalan yağmaları şimdi kullanmayacağım. Senin biraz önce dediğin gibi sabah uyanınca falan şey yaparım. Ha, bir acelesi yok. Tabii ki daha iyi kamyonlar bulmaya çalışır Aynen. gün içinde. Aynı zamanda da karşı eldeki rakibe de şey yapmış oluruz. Şuradan da puan almış oluruz. İttifakımıza puan kazandırmış oluruz. Bir yandan da faydamız olsun. Genel olarak etkinlik bu kadar. Daha da bir şey yok diye düşünüyorum Çağrı. Evet, şurada atladığımız herhangi başka bir şey yok, değil mi? Yok. Ya etkinlik bayağı aslında basit, evet. Bu şey olması çok güzel bence bu arada. Herhangi bizden bir para talep etmemesi genelde şaşırtıcı. Her etkinlikte bizden para istiyor çünkü. Ya Burada tabii ki yani evet biz bedavadan kaynak alıyoruz işte her şeyden. Biraz faydalanmış oluyoruz. biz SR veya SSR kamyonlar için biletiniz ya yenileme biletiniz biterse elmas kullanın diyoruz ama ya Evet. işte onlar olmadan da size onu verebilir. Hatta hiç onlara gerek olmadan normal ödüller de toplayabilirsiniz. Aslında sizden gerçekten hiçbir kaynak istemiyor yani. Kesinlikle. Peki sana bir şey soracağım. Hı hı. Şuradaki ödüllere baktım. Pardon, buradaki ödüllere. Şimdi normalde bir silahlanma ya da subayda ama aynı şey değil, tamam. Şey soracaktım. Şimdi silahlanma ya da subay projesinde oynayan bir oyuncuya 50 bin elmas kazanıyor ya Serhat. Hı hı. Evet. Ya dedim ki onun yerine burada oynasa 20 bin elmas eksik alsa ama şuradan biraz birlik saldırısı alsa ama şimdi şöyle bir şey var. Orada tek günün görevi var.
Burada Orada tek gün, burada bir 6 hafta günün boyunca görevi kaynak var. kullanıyorsun. Kesinlikle burada oynamaları worth değil. Ya Yani burada kesinlikle. harcayacaklarıyla çok rahat en az 2 belki 3 tane subay kazanırlar ve 150 bin elmas kazanırlar. Çok düşük yatırımcı oyuncular için söylüyoruz arkadaşlar. Şahsen ben de bu etkinlikte oynamayı planlamıyorum. Ya sıralamamın 7 olduğuna bakmayın. Bu ittifak sıralaması zaten. Genelde günlük şeyleri basarak yaptım. Sadece ateş kristali bir seviye bastım ve 200 bin puan yaptım. Ya bu arada ben balina arkadaşlara bile çok önermiyorum. Bence sadece ittifaklarına kazandıracak kadar bir şey kullansalar yeter yani. Bence de çok da ittifak içinde yarışmaya da gerek yok. Tabii o da kendi tercihleri. Kesinlikle. O zaman ben buradan Wembley Mustafa'ya selam yollayıp ondan sonra istersen videoyu bitirelim. Ne diyorsun? İyi olur. Tamam. O zaman arkadaşlar videoyu beğenip yorum yaparsanız bize destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. İzlediğiniz için de sağ olun. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.